arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü örgü anlatımda yapılışı çok kolay, ilerlemesi çok hızlı, her yerde kullanabileceğiniz bülbül yuvası örgü modelinin anlatımını yapacağım. Modeli dilerseniz tek renk, dilerseniz iki renk kullanabilirsiniz. Ben bu anlatımda iki renk kullanıyorum. 2,75 milimlikte bir tığ kullanıyorum. Modelimiz altının katlarından oluşuyor. İlk olarak beyaz ipimi alarak modelime başlıyorum. Modelimi ilk olarak beyaz ipimden başlıyorum. İlmeğimiz altının katları olarak oluşuyor arkadaşlar. Kenar ilmekleri kendi istediğiniz gibi daha çok daha az da yapabilirsiniz. Ben kenar ilmeklerini 3'er tane ilmek olarak hesaplıyorum. Modele başlarken kendi istediğiniz kadar zincirlerinizi çekin. Fazla gelen zincirlerinizi kesebilirsiniz. Şimdi bu sırayı komple ikili trabzan yapıyoruz. Başına sarıyorum. 3 ilmek atlayıp 4. yuvaya batıyorum ve bir tane trabzan. Yanındakine bir tane trabzan. Bu 3 tanesi kenar için ayırdım. Şimdi bu aşamadan sonra 6 6 6 şeklinde ayarlayabilirsiniz. Altının katları ilk olarak 3 tane yaptıktan sonra altının katları olarak saydım. Şimdi çıkışta 3 tane tekrar ekliyorum. 3 tane bu şekilde ekledim arkadaşlar. Hemen örgümü çeviriyorum. 1 2 3 tane zincirimi çektim. Başına sardım. Zinciri bir tane trabzan olarak hesaplıyorum. O yüzden baştaki değil ikinci yuvaya batıyorum. Bir yanındakine bir tane trabzan yaptım. Zincirle beraber 3 tane oldu. Şimdi model kurmak için zemin hazırlıyoruz hemen. Burada 3 tane zincir yapıyorum. 3 tane zincir yaptım. Başına sardım. 1 2 3 4 5 tane atlayıp 6. yuvaya bir tane ikili trabzan yaptım. 3 tane zincir başına sardım. Aynı yuvaya bir tane ikili trabzan, bir tane model için zemin hazırlamış olduk. 3 tane zincirimi çektim, başına sardım. Yine 1 2 3 4 5 tane atlayıp 6. yuvaya yine bir tane zemin hazırlıyoruz. Arasına 3 zincir, aynı yuvaya tekrardan bir trabzan. Yine 3 tane zincir başına sardım. 1 2 3 4 5 6. yuvaya batıyorum. 6. yuvada bir trabzan, arasına 3 zincir, aynı şekilde tekrar bir tane trabzan. Şimdi ben 3 tane model kuruyorum. Yine 3 tane zincirimi çektim. Kenar ilmeğini yapacağım. 1 2 3 4 5 6. yuvaya batıyorum. Bir tane trabzan yaptım. Başına sardım. Yanındakine bir trabzan. Burada bir zincirimiz vardı. Zincirin içine batarak bir trabzan. Böylece
modelimizin birinci sırasını kurduk arkadaşlar. Baktığınız şuralarda çok kasılma oluyor. 6 tane değil de 5 tane de kurabilirsiniz. Ben modeli altının katları olarak hesapladım. 3'er tane kenar ilmeklerimiz, aralarında ise hep 6 tane ilmek modelle beraber. Şimdi arkadaşlar model kuruyoruz. Bir tane zincirimi yaptım, örgümü çevirdim. Bu sırada sık iğne yapacağız. 1 sık iğne, 2 sık iğne, 3 sık iğne. Burada 3 tane trabzanlarımız vardı. Her birinin üzerine bir tane sık iğnemi yaptım. Bir zincir çektim, başına sardım. Yuva var burada. Model için yuva kurmuşuz. Alttan batıp üstten çıkıyorum. Ve burada ben ipimin kalınlığına göre 5 tane trabzan yapıyorum. İpinizin kalınlığına göre, inceliğine göre buradaki trabzan sayısını çoğaltıp azaltabilirsiniz. 5 tane trabzanımı yaptım. Yine başına sardım. Burası V gibiydi. Hemen diğer tarafına da aynı işlemi yapıyorum. Yine 5 tane ikili trabzan yapıyorum. Toplamda 5 tane oldu. Bir tane yuvamız oluştu böyle. Arasına bir tane zincir çektim, başına sardım. Sıradaki modele aynı işlemi uyguluyorum. Öncelikle 5 tane ikili trabzanımızın içine yapıyoruz. 5 tane yaptım, başına sardım, modeli düzeltiyorum. Bu sefer diğer taraftakini aynı işlemle 5 tane ikili trabzan dolduruyorum. Beş tane ikili trabzan yaptım. İkinci modelimiz de böylece hazır. Şimdi tekrar bir zincirimi yaptım. Son modele geldim. Son modelde aynı işlemi tekrar ediyorum. 5 tane trabzan bir tarafa yaptık. Hemen diğer tarafa geçiyorum. Bakın düzeltim böyle. Diğer tarafına da aynı şekilde 5 tane trabzan yapıyorum. Ben 3 tane model kurdum. Şimdi bir tane zincir yaptım. Başına hiç sarmıyorum. Burada 3 tane trabzanımız var zincirle beraber. Birincisinin üzerine bir sık iğne, ikincisinin üzerine bir sık iğne, model ve trabzan ve zincirin arasına bir tane sık iğne yaptık. Şimdi benimki 2 renk olduğu için burada renk değişimini yapacağım. Eğer sizinki aynı renk ise ipinizi hiç koparmadan devam edebilirsiniz. Hemen renk değişimi yapıyorum ben. Renk değişimi olduğu için sürekli ipimizi koparmak gerekiyor. Çünkü gidip geldiğimiz için bir renk, sadece bir sırada bir renk yaptığımız için ip değiştirmemiz gerekiyor. Burada 3 tane zincir yaptım. Bakın ipimi de uzun bıraktım ve örgümü çevirdim. Şimdi burada beyaz ipimi uzunca kesiyorum. Uzun olan ipimi aradan yürüteceğim. Dilerseniz başka bir yöntemle de yapabilirsiniz. Ben aradan bir süre yürütmeyi düşünüyorum. Baştaki trabzan bir tane, baştaki zincir bir tane trabzan olduğu için baştaki sık iğneyi atlıyorum. Hemen yanındaki yuvaya batarak bir tane trabzan yaptım. Onun yanındakine batarak bir tane trabzan yaptım. Diğer ipleri de aradan yürütüyoruz. Zincirle beraber 3 tane oldu. Şimdi arkadaşlar burası bakın, bir zincirimi yaptım. 2 zincirimi yaptım. Çok özür dilerim. Sadece bir tane zincir yaptım. Başına sardım. Bakın arka tarafta bir tane zincir yapmıştık ya, şurası. Buraya dikkat edelim. Öndekine değil, arkasındakinden alıyoruz. Öndeki boşluk değil. Bakın öndeki boşluğa dokunmuyoruz. Arkadaki zincirden alıyoruz. Şöyle göstermek istiyorum. Buraya bir tane yuva kuruyoruz. Bir tane trabzan yaptım. Bu sefer yuvalarımı aynı şekilde sadece yerlerini değiştiriyorum. 3 tane zincir yaptım. Aynı yuvaya bir tane trabzan daha yaptım. Böylece bir sonraki model için zemin hazırlamış oldum. Şimdi buraya 3 tane zincir çektim, başına sardım. Tam modelin ortasında bir boşluk var.
O boşluğa batıyoruz. Bir tane 5 defa sardığım fıstık dolgusu yapıyorum. 2 defa da kapattım. 1 2 3 tane zincirimi çektim. Yine bakın önde yuva var ama öndeki değil, arkadaki bir tane zincirimiz var. Oraya batıyoruz. Yine bir tane yuva hazırlıyoruz. Öncelikle bir trabzan, 3 zincir, aynı yuvaya tekrardan bir trabzan. Tekrar 3 tane zincir çekiyorum. Eliniz gevşek ise buradaki zincirlerinizi ikiye düşürün. Yine ara boşluğa batıyorum. Burada modelin tam ortasındaki ara boşluğa batıyorum. Bir tane 5 defa sardım. Fıstık dolgusu yaptım. 2 defa da kapattım. Arasına 3 zincir, başına sardım. Tekrar şu boşluk değil de hemen arkasındaki bir tane zincirimiz var. Oraya batıyoruz. Yine bir tane model için yuva hazırlıyoruz. 3 tane zincir aynı yuvaya ve oluşturduk. Bu fazla gelen iplerinizi artık kesebilirsiniz arkadaşlar. Çok da dipten kesmeyin ki hemen açılma olmasın. Sağlam olsun diye ben biraz daha uzun kestim. Dilerseniz bağlayarak da yapabilirsiniz. Şimdi tekrar 3 tane zincirimi yaptım. Modelim var burada. Modelimin orta kısmına batıyorum. Bir tane 5 defa sardım. Fıstık dolgusu yaptım. 3 tane zincir yaptım. Başına sardım. Son bitişte görüyorsunuz burada yine bir tane yuvamız var. Kendimize taraf olan yuvadan değil de diğer taraftaki yuvadan alıyoruz. Aklınızda bulunsun arkadaşlar. Şimdi 3 tane zincir yaptım. Aynı yuvaya tekrar battım. Bir zincir yaptım. Burada 3 tane sık iğnelerimiz var. Her bir sık iğnenin içine bir tane trabzan yaptık. Yine ip değişimi olacak. Şöyle önceki sırada modellerim 3 tane iken bir sonraki sırada modellerim 4'e yükseldi. Burası da modelimizin ön yüzü. Bakın bülbül yuvalarımız oluştu zaten. Şimdi tekrar beyaz ipimi bağlıyorum buraya hemen. Beyaz ipimi bağladım. Burada sık iğne yapacağız. Şunu sıkılaştırdım. Bir tane zincirimi çektim. Yine ipimi koparıyorum burada. Tek renk yaparsanız sürekli ip koparmanıza gerek kalmıyor. Örgümü çevirdim ve ikisini tekrar aradan yürütüyorum. Burada biliyorsunuz hiç trabzan yapmıyoruz. Sık iğne yapıyoruz. En baştakine batarak bir tane sık iğne, yanındakine bir tane sık iğne, yanındakine bir tane sık iğne, toplamda 3 tane oldu. Şimdi ipimi koparmıyorum. Bir zincir yaptım, başına sardım. Burada model için biliyorsunuz yer yapmıştık. Bu iplerimi de aradan yürüterek yine 5 tane ikili trabzan bu yuvaya yapıyorum. İpinizi hemen koparmayın. Aradan geri çıkabiliyor. O yüzden biraz uzun aradan yürütün. Modelimi çevirdim. Diğer kanadına da aynı şekilde 5 tane trabzan yapıyorum ve bunu da yine aradan gizliyorum ipimi. 5 tane trabzan yapalım buraya. Toplamda 5 tane trabzan yaptıktan sonra ipimi kesebilirim. Efendim anne. Teşekkür ederim. Şimdi bakın arkadaşlar, bir yuva oluştu. Bir zincir yaptım, başına sardım. İkinci yuvaya geçiyorum. Tekrar buraya. Aradaki fıstığı atlıyoruz zaten, dokunmuyoruz. Buraya öncelikle bir tarafına 5 tane trabzan yaptım. Diğer tarafına da aynı şekilde 5 tane trabzan yaptım. Burada. Bir zincir yaptım ve sıradakilere de aynı şekilde. Burada 2 tane yuvalarımız var. Bu yuvalarımızı da aynı işlemle yapalım arkadaşlar. Sıramın sonuna kadar aynı işlemle geldim. Son yuvayı da 5 tane
trabzan yaparak modeli, yani bu sırayı bitirmiş olacağım. 5 tane yaptım. Bir trabzan yaptım. Bir zincir yaptım. Burada 3 tane trabzanım var. En baştakine sık iğne, yanındakine sık iğne, trabzan ve zincirin arasına sık iğne yaptım. Böylece ikinci sıramızı da yapmış olduk arkadaşlar. Şimdi tekrar beyazların birinci sırasına geçiyoruz. Yani zeminini öncelikle hazırlıyoruz. Daha sonra geçiyoruz. Zemini hazırlarken her zaman yeşil olan ipimi kullanıyorum. Bu şekilde aldım. Tıpkı birinci sırada yaptığım gibi. Sadece modelin yerini kaydırıyoruz birazcık. 3 tane zincirimi çektim. Örgümü çevirdim. Şimdi zaten zincirimizi bir trabzan olarak hesaplıyoruz. O yüzden baştaki yuvayı atlıyoruz. İkinci yuvadan bir tane trabzan, son yuvadan bir tane trabzan. Şimdi buraya 1 2 3 zincir çektik. Bakın arkadaşlar, birinci sırayı tekrar ediyoruz. Hemen ilk gelen yuvaya bir tane 5 defa sardım. Fıstık dolgusu yaptım. 2 defa da kapattım. 3 tane zincir çektim, başına sardım. Buraya bakın, şöyle şuradan göstermek istiyorum. Şu arka kısmından tutturuyorum, yuva hazırlıyorum buraya. Başına sardım, oraya batıyorum. Bir tane yuva hazırladım. Bir trabzan, 3 zincir, aynı yuvaya bir trabzan daha. Bir tane yuva hazırlamış olduk. Bakın, birinci modelin üstüne geliyor. 3 tane zincir yaptım, başına sardım. Sıradaki yuvaya batıyorum. Bir tane fıstık dolgusu yaptım. 2 defa da kapattım. Fazla gelen zincirlerin iplerinizi bir süre yürüttükten sonra kesebilirsiniz. Yine 3 tane zincir, başına sardım. Fıstığın hizasında, bakın hemen arkasında bir tane zincirimiz vardı. Oraya batarak bir trabzan, 3 zincir, yine aynı yuvaya bir trabzan daha. Böylece yuvamızı hazırladık. 3 tane trabzan, sıradaki yuvaya batıyorum. Direkt bir tane fıstık dolgusu yaptım. 3 tane zincir, başına sardım. Hemen şuraya fıstığın hizasına gelecek şekilde bir tane yuva hazırlıyorum. Buraya 3 tane zincirimi yaptım, başına sardım. İlk sık iğnemin üzerine batıyorum. Bir trabzan, yanındaki 2, yanındakinden toplamda 3 trabzan yaptık. Bakın arkadaşlar, birinci modelimiz aynı şekilde kurduk. Şimdi tekrar buraya beyaz ipimizi bağlıyoruz. Biliyorsunuz her sırada ipimizi kesiyoruz. Diğer renge geçiş yapıyoruz. Bu biraz zahmetlidir. Ama görüntümü çok güzel oluyor. Dilerseniz tek renk yaparsanız daha kolay olur. O da çok güzel olur. Şimdi yine sık iğne yapıyoruz. En baştaki trabzana sık iğne 1 2 3 tane sık iğne yan yana yaptık. Şimdi bakın arkadaşlar, yine burayı tekrar ediyoruz. Bir tane zincirimi yaptım, başına sardım. Bu aradaki ipimle beraber alıyorum. Şuraya 5 tane ikili trabzan yapıyorum. 5 tane ikili trabzanlarımızı yapalım hemen. Örgümü şöyle düzelttim. Öbür tarafında da aynı şekilde, yine bunları da aradan yürütmek istiyorum ki hemen çıkmasın. 5 tane trabzan da diğer tarafa yaptıktan sonra buradaki fazla gelen iplerinizi kesebilirsiniz. Daha arada çıkmaz kolay kolay. Bir zincir yaptım. Aradaki fıstığı atlıyoruz. Hemen yuvaya geliyoruz arkadaşlar. Buradaki yuvadan yine 5 tane ikili
trabzanımızı yapacağız. Bunu doldurduktan sonra diğerini de gelelim. Burayı tekrar beraber yapalım arkadaşlar. Son bir zincirimi yaptım. Son yuvayı yaptıktan sonra arkadaşlar burayı ben unutmuştum. Tekrardan orayı doldurdum. Atlamıştım aradan fark etmeden. Başına sarmadan hemen birinci trabzanın üzerine bir sık iğne, ikincisinin üzerine bir sık iğne, ara boşluğa bir sık iğne. Şimdi arkadaşlar işlemimiz sürekli tekrar olduğu için tekrar anlatmama gerek yok. Tekrar biliyorsunuz, yeşil ipinizi bağlıyorsunuz. Hatta bunu beraber yapalım. Diğer işlemde siz devam edersiniz. Çünkü dediğim gibi model sürekli kendini tekrar ettiği için ne kadar da anlasam hep tekrarlardır. O yüzden kafanızı da çok karıştırmak istemiyorum. Tekrar ipimi bağladım. Yeşil ipimi. 3 tane zincirimi çektim. Örgümü çevirdim. Başına sardım. Hemen ikinci sık iğneden bir trabzan, üçüncüden bir trabzan, zincirimi de bir tane trabzan olarak hesaplamıştım zaten. Şimdi bu sefer ikinci sırayı tekrar ediyoruz. Bakın, ikinci sıra için zemin hazırlıyoruz buraya. Bir zincirimi çektim, örgümü çevirdim, başına sardım. Bakın şurası, hemen şurası. Batıyoruz. Bir tane yuva hazırlıyoruz. Bir trabzan, arasına 3 zincir, yine aynı yuvaya bir trabzan. İster koparın, ister biraz daha aradan yürütün bunu. Biraz daha yürütürseniz daha sağlam olur. 3 tane zinciri yaptım. Başına sardım. Sıradaki yuvadan, bakın şunun tam hizasına denk geliyor. Bir tane 5 defa sardım. Fıstık dolgusu. Arasına 3 zincir, tekrar şuraya bir tane model zemini. Bu sırada 4 tane model oluyor. Önceki sırada 3 taneydi. Bir sırada 3 taneyken diğer sırada 4 tane oluyor. Bu şekilde sürekli yer değişiyor. 3 zincir, sıradakinden şuraya yine batıyorum. Aynı şekilde bir yuva hazırlıyorum. Buraya tekrar bir tane fıstık dolgusu, tekrar 3 tane zincir, son kenara bir tane yuva hazırlıyorum. Kenarda bir zincir yapıyorum. 3 tane sık iğnelerim var. Her birinin üzerine bir tane sık iğne ile bir tane trabzanla bitirdim. Şimdi yine beyaz ipimi bağlıyorum. Bakın arkadaşlar, İkinci sıranın tekrarıdır bu. Her yuvada yine bülbül yuvasını yapacağız. Bir sonraki sırada tekrar birincinin tekrarı veya şunun tekrarı. Model kendini tekrar ediyor. Ben bunu birazcık büyük bir parçada yapıp hemen geliyorum. Modeli biraz daha büyük bir parçada göstermek istedim arkadaşlar. Daha net belli olsun diye. Model bitimi isterseniz böylece bırakın. İsterseniz üzerine sık iğne veya trabzanlarla kapatarak da bitirebilirsiniz. Önceden yapmış olduğum model. Bunu da daha sonra da modeli büyütüp geldim arkadaşlar. Umarım sizler için de faydalı bir anlatım olmuştur. 3 boyutlu bir şal modeli isterseniz kullanın. İsterseniz bayan yeleklerde kullanın. İsterseniz bebek battaniyelerinde kullanın. İsterseniz bebeklerinize hırka yelek yapın. Nerede isterseniz orada kullanabilirsiniz. Model çok amaçlı bir model. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Başka bir videoda görüşmek dileğiyle. Şimdilik hoşça kalın, sağlıklı kalın.